Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Bu videomda sizlere insan hakları dersinizden 2. dönemin 1. yazılı sorularını çözeceğim, anlatacağım. Birbirinden güzel sorular hazırladım. Bu soruların benzerlerinin sizin okulunuzdaki yazılınızda çıkacağını düşünüyorum. İsterseniz her sorudan önce videoyu durdurup kendi cevabınızı yapın. Daha sonra benim cevabımla karşılaştırıp doğru mu yanlış mı diye kontrol edersiniz. Böylece kendinizi denemiş olursunuz. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca Instagram'daki Bulbul Öğretmen sayfamdan da beni takip edebilirsiniz. Birinci sorudan başlayalım isterseniz. Aşağıdakilerden hangisi insanları birbirinden farklı kılan özelliklerden değildir diyor. Tercihleri, duyguları, düşünüyor olması ve fikirleri var. Doğru cevap C şıkkı olacak. Çünkü düşünüyor olması bütün insanlara özgü bir özelliktir. Ama tercihler, duygular ve fikirler değişebilir. İnsandan insana farklılık gösterebilir. Ama düşünme konusu her insanda vardır. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı olacak. Bu diğerlerinden farklı kılan bir özellik değildir. İkinci sorum. Aşağıdaki tanım hangi kavrama aittir? Ortaya çıkan anlaşmazlıkların giderilerek sorunun çözülmesi ve birliğin sağlanmasıdır diyor tanımda. Uzlaşı, güven, anlayış ve dayanışma var. Burada ne var? Sorunun çözülmesi ve birliğin sağlanması ifadesi var. O yüzden doğru cevap A şıkkı olacak. Uzlaşı. Bunu işaretleyelim. Üçüncü soru gerçekten çok güzel bir soru. Eşitlik ve adalet kavramlarını çok güzel anlatan bir soru. Başlayalım. Aşağıdaki görsellerden doğru olan seçeneği işaretleyiniz diyor. Şimdi birinci görselin altına eşitlik yazılmış. İkincisine adalet yazılmış. Ne demek bu? Şöyle bakın, bir spor karşılaşması var. 3 tane çocuk bu spor karşılaşmasını izlemeye gelmişler. Hepsine eşit davranılmış. Hepsinin altında bakın birer tane işte düzenek var ve bunların üzerine çıkarak karşılaşmayı izlemek istiyorlar. Tabii uzun boylu olan çocuk rahatça izliyor. Orta boylu olan da izliyor. Ama kısa boylu olan çocuk burada bir eşitlik sağlanmasına rağmen karşılaşmayı izleyemiyor. Sonra ikinci resimde ne olmuş? Uzun boylu çocuğun altındaki düzenek alınmış ve en kısa boylu çocuğun altına konulmuş. Yani en kısa boylu olan çocukta 2 tane düzenek var ama uzun boylu çocukta herhangi bir düzenek yok. Bu resimde adalet sağlanmış. Çünkü 3 çocuk da karşılaşmayı rahatça izleyebiliyorlar. Tamam, eşit davranılmamış ama sonuç itibariyle üçü de mutlu bir şekilde karşılaşmayı izliyorlar. Demek ki burada adil davranılmış ve hemen şıklarımızı değerlendirelim. A şıkkında şöyle diyor. Bir nolu görsel adaleti gösterir. Hayır, bir nolu görsel eşitlik. Bakın, eşit davranılmış ama adil değil. Çünkü küçük kısa boylu olan karşılaşmayı seyredemiyor. B. 2 nolu görsel eşitliği gösterir diyor. Hayır, 2 numaralı görselde eşit değil bakın. Bunda 2 düzenek var, bunda 1 düzenek, bunda hiç düzenek yok. O yüzden biz burada eşitlik diyemeyiz. Tamam, adalet var. Ama bu ifade doğru değil. C. Her iki görselde eşitliği gösterir diyor. Bu da yanlış. Burası eşitlik, burası adalet. Zaten deminden beri onu anlattık. D şıkkı. Yalnız 2 nolu görsel adaleti gösterir. Evet, 2 nolu görsel adaleti gösterir. Adil olmuş. Herkes karşılaşmayı izliyor. 1 numaralı görselde adalet yoktu. Eşitlik vardı ama adaletten söz edemiyorduk. Çünkü 2 kişi karşılaşmayı izlerken kısa boylu çocuk izleyemiyordu. O yüzden adalet olmuyordu. Gerçekten güzel bir soru. Eşitlik ve adalet kavramlarını içeren, bu şekilde hem resimler yardımıyla sorumuzu çözmüş olduk. Dördüncü soruya bakalım. Tanımlar ve bu tanımlara karşılık anlamlar var. Hemen tanımları okuyarak başlayalım. İki veya daha çok tarafın düşünce ve amaçları arasında ayrılık yaşanması. Burada anlaşmazlık diyoruz buna, değil mi? O yüzden 3 numarayı buraya koyalım. Kendisini karşı tarafın yerine koymak ve olaylara onun bakış açısıyla bakmak. Bu da empati oluyor. Yani 6 numara. 6 yazalım. Tarafların arasındaki anlaşmazlıkların ortadan kaldırılması yoluyla birliğin sağlanması. Bu da uzlaşı oluyor. 1 numara bu tanım. Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması. Buna da iletişim diyoruz.
5 numara. İstekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her biri. Bu da taraf diyoruz. 2 numara. Haklı ile haksızı ayırt etmek, haklı olana hakkını vermek. Bu da adalet oluyor ve 4 numara. 5. sorumuz. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri kurallara uyulmadığında ortaya çıkabilecek durumu belirtmektedir? Kurallara uyulmadığında diyor. Buraya dikkat edelim. Toplumsal uyum artar. Bu olmaz değil mi? Kurallara uyulmadığında uyum artmaz. Herkes haklarını özgürce kullanabilir. Yine olmadı. Çünkü kurallara uyulmadığında olumsuz durumlar ortaya çıkar. Hak ve özgürlüklerimiz zarar görebilir. Evet. Burayı işaretlemeliyiz. Toplumda huzursuzluk ortaya çıkar. Evet. Yani 3 ve 4. ifadeler kurallara uyulmadığında ortaya çıkabilecek durumlar. Nerede bakalım cevabımız? D şıkkında. D şıkkını işaretledik. 6. İstekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her birine denir. Az önceki tanımlarımızda da vardı. Taraf diyorduk değil mi? Doğru cevap A şıkkı oldu. 7. sorumuz. İnsanın temel haklarının kullanımı ne zaman başlar ve biter? A. Doğumdan 18 yaşına kadar. B. 18 yaşından ölene kadar. C. Doğumdan ölüme kadar. D. Okula başlamasından okul bitene kadar diyor. Temel haklar dediği için temel hakların kullanımı doğduğu zaman başlar ve ölene kadar devam eder. O yüzden C şıkkını işaretlemeyiz. Temel haklar dediğimizde aklımıza ne gelebilir? Örneğin yaşama hakkı, beslenme hakkı, barınma hakkı, bunlar temel haklarımızdır ve doğduğumuz zaman başlar, ölene kadar devam eder tüm insanların. 8. soru. Aşağıdakilerden hangisi birlikte yaşam kültürüne sahip bireylerin davranışlarından biri değildir? Yani birlikte yaşayan bireylerin davranışlarından bahsediyor. Uzlaşıya açık olur. Evet, güzel bir şey. Empati yapar. Bu da güzel bir davranış. Ortak kararlara uyar. Evet, bu da iyi. İnatçıdırlar. İşte bu davranış ortak yaşayan insanların davranışlarından, güzel davranışlardan biri olamaz. Cevap D şıkkı olmalı. 9'a bakalım. Hangisi yazılı kurallara örnektir? Konuşan kişinin sözünün kesilmemesi, toplu taşıma araçlarında yüksek sesle telefonla konuşmamak, 18 yaşında oy kullanmak, büyüklere saygılı olmak. Evet, yazılı kurallar demek kanunlarda, yasalarda yazılmış olan, anayasada yazılmış olan kurallar demek. O yüzden doğru cevabımız burada C şıkkı olmalı. C şıkkındaki 18 yaşında oy kullanmak yazılı bir kuraldır. Anayasada yazmaktadır, yasalarımızda yazmaktadır. O yüzden yani buradaki oy kullanmak şunu seçimlerde, yani genel seçimlerde, işte belediye başkanlığı, muhtarlık ve cumhurbaşkanlığı seçimleri gibi seçimlerden bahsediyor. Yani okuldaki seçimlerden bahsetmiyor buradaki kural. Doğru cevabımız C şıkkı oluyor. Bunu da açıklamış oldum. 10. soru. Aşağıdakilerden hangisi uzlaşı sürecine katkı sağlayan unsurlardan değildir? Saygılı olmak, evet, uzlaşıya katkı sağlar. Açık fikirli olmak, evet. İşbirliğine açık olmak, evet, uzlaşıya katkı sağlar. Sabit fikirli olmak uzlaşıya katkı sağlamaz. Ne demektir sabit fikirli? Az önce bir sözcüğümüz vardı. İnatçı olmak yani. İlla benim dediğim olsun. Karşıdakilerin istediği olmasın. Ben ne düşünüyorsam onu kabul etsinler. Bu sabit fikirli olmak demektir. O yüzden cevabımız D şıkkı oluyor. 11. soru. Temel haklarımızla ilgili verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur? 1. Temel haklarımız doğuştan gelen haklarımızdır. Doğru. Az önce söylemiştik ya, temel haklar, yaşama hakkı, beslenme hakkımız, işte barınma hakkımız gibi. Yaşama hakkı en öncelikli hakkımızdır. Evet, doğru. Temel haklarımız vazgeçilemez ve devredilemez. Bu da doğru. 3 ifade de doğru. O yüzden cevabımız D şıkkı oldu. 12'ye bakalım. Aşağıdakilerden diyecektim. Eksik bırakmışım yazarken. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Bütün insanların yaşama hakkı vardır. Doğru. Hiç kimse sınırsız hak ve özgürlüğe sahip değildir. Doğru. İnsanlar diğer canlılara zarar verebilir. Yanlış. Hem yazılı hem de yazılı olmayan kurallar vardır. Doğru. Diğer canlılar derken yani bizim dışımızdaki canlılar, hani hayvanlar ve bitkilerden bahsediyoruz. Böyle bir hakkımız yok. Diğer canlılara zarar verme gibi bir hakkımız yok.
Hayvanlar olsun, bitkiler olsun hepsini korumak zorundayız. Onlara zarar vermemeliyiz. O yüzden cevabımız yanlıştır. C şıkkıdır. Yanlıştır. Burada yanlıştır yazıyor ya. Karıştırdık. Cevap C şıkkı oldu yani. 13. soru. Karşımızdaki kişiyle etkili iletişim kurmak için hangisini yapmalıyız? A. Konuşurken sürekli kendimizden bahsetmeliyiz. Uygun değil. Konuştuğumuz kişiyi susturmalıyız. Bu da güzel değil. O konuşurken başka işlerle ilgilenmeliyiz. Yine güzel bir davranış değil. Onu dinlemeli, dinlediğimizi hissettirmeliyiz. Evet, etkili iletişim kurmak istiyorsak bu D şıkkı olacak cevabımız. 14. Hangi tutum uzlaşı sürecini desteklemez? Herkesin düşüncesini özgürce söylemesine fırsat verilmesi uzlaşı için güzel bir şey. Olaylara sadece kendi açımızdan bakılması. İşte bu uzlaşı sürecini desteklemez. Çünkü sadece kendi açımızdan bakıp diğerlerinin görüşlerini, düşüncelerini önemsemezsek uzlaşı olmaz. Herkes kendi görüş açısını söylerse, inatçılık olursa zaten güzel olmaz. C. Herkesin fikrine saygı duyulması. Güzel. Tarafların birbirine hoşgörülü olması. Bu da güzel. Cevabımız B şıkkı oldu. Şimdi yine burada cümleler var ve bunlara uygun kavramlar var. Öğretmenin öğrencileri zengin, fakir diye ayırmadan eğitim vermesi hangisi olur? Eşitlik olur değil mi? Herkese eşit şekilde eşitlik diyoruz. Büşra'nın İngilizce ödevini yapıp okula getirmesi. Bu da sorumluluk oluyor. Yazalım. Sorumluluk. Nisa'nın hafta sonu oyun parkı yerine sinemaya gitmeyi tercih etmesi. Özgürlük. Kendisiyle ilgili bir karar var. İstediğine karar veriyor. Oyun parkı yerine sinemaya gitmeyi tercih ediyor ve kendi özgürlüğünü kullanmış oluyor. Maden işçilerinin ay sonunda maaşlarını alması, bu da hak. Çünkü bir ay çalışmıştır işçi, karşılığında bunun karşılığı olarak hakkını alacaktır, maaşını alacaktır. Köylülerin birleşerek köy sağlık ocağını boyamaları dayanışma oluyor. Yazalım. Dayanışma. Bir gösteride kısa boylu olan öğrencilerin ön sıraya oturtulması adalet. Evet. Onu da yazalım. Ve adil davranılması. Çünkü arka sıraya oturtulursa gösteriyi izleyemezler. Adil davranmak için kısa boylu olanları öne oturtmak gerekir. Son iki sorumuz. 16'ya bakalım önce. Haksızlığa uğrayan bir kişi sorumluluk ve uzlaşı bilinciyle hareket edip aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Haksızlık edeni kendisi cezalandırmalıdır. Bu uygun değil. Haksızlığa boyun eğmeli, sesini çıkarmamalıdır. Bu da uygun değil. Hakkını alabilmek için yasal yollara başvurmalıdır. Evet. Doğru cevap C şıkkı. Kendisi de bir başkasına aynısını yapmalıdır. Bu da güzel bir davranış değil. Ve doğru cevap C şıkkı oldu. Son sorumuzu okuyalım. Aşağıdakilerden hangisi uzlaşı yolunda yapılması yanlış olan bir davranıştır? A. Kızgın ve öfkeliyken konuşmak. Birlikte çözüm önerileri geliştirmek. Problemin ne olduğunu belirlemek. İki taraf için en uygun çözümü uygulamaya koymak. Evet, doğru cevap A şıkkı. Kızgın ve öfkeliyken konuşmak uzlaşı yolunda yapılması yanlış olan bir davranıştır. Çünkü kızgın ve öfkeliyken biraz dinlenmek lazım, sakinleşmek lazım değil mi? Kızgın ve öfkeliyken karşıdaki insanı kırabiliriz. O kızgınsa o bizi kırabilir, birbirimizi üzebiliriz. O yüzden bu uygun değil. A şıkkını işaretledik. Evet sevgili öğrenciler, umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Umarım yazılıdan en yüksek puanı alırsınız. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.